Şimdi efendim yine şey üzerine, sırat-ı müstakim üzere, düstur üzere gidelim değil mi? Eyvallah. Yani sözünü ettiğimiz şey kelam. Kelam tesir eden söz ama bu zihinden gelmez, yürekten gelir. Zihinden gelen söz zihine gider, yürekten gelen yüreğe gider. Yaralar dedi bu demek. Yara açar. Yara açar. Yara açtığı zaman insan yaralıysa o yarasını hep anımsar Yani. ve derdi olur. O dert onu ereğine, amacına ulaştırmadan bırakmaz. Oh. Oh. Bırakmaz. Derler ki arifler, Allah derdine düştünüz mü o Allah'ta biter ancak. Vuslatta biter. Allah derdine düşenin başka dermanı olmaz. Şimdi bu şeyi biz anlamaya çalışıyoruz. Sanatsal yönüyle, bilimsel yönüyle, felsefi yönüyle gündel, çağcıl bir yorumla anlamaya çalışıyoruz. Yani hikayemiz bu. Şimdi ne dedim? Kelam dedim. Söze benzemiyor. Yara bıraktığı için. Yani bir tarafı ruhsal, bir tarafı zihinsel. Evet. Bir tarafı bilinç dışı, bir tarafı bilinç. Böyle hüvel evvelü vel ahiru ve zahiru vel batın diye söylenen budur. O zaman sembol dedik ya başta simge değil sembol dedik. Sembol dedik iki şeyi bir araya getiren, iki farklı şeyi bir araya getiren, iki karşıt şeyi. Farklı değil, karşıt. Bilinç dışıyla bilinç karşıttır. Eyvallah. Onları birliğe getiren, buna bilimde coincidentia oppositorum derler. Bu Mircea Eliade filan bunun ustası. Ondan sonra Fraser ustası. Zıtların birliği. Zıtların birliği. Zıt, bilinç dışı, bilinçsiz olgular. Ve bilinç dışı gibi değil o. Bilinçli iradi olgular. Peki, yani bunun temeli yok mu? Bilimsel bir temeli olmalı. Bu mitos anladık Şeklinde da. değil eyvallah. Yani bilimsel temeli var mı? Var tabii. Nerede? Bedenimizde. İnsan bedenine baktığımız zaman Sinancığım biliyoruz ki ama bu şekilde yorumlamadıkları için bilinen bir şeyi şimdi bu anlamda ele alıyoruz. Nedir o bilinen şey? İnsan bedeninde iradi sistem var. Sempatik sinir sistemi. Eyvallah. Bir de Gayri iradi sistem var. Parasempatik sistem. Şimdi çok. bu sempatik sinir sistem dediğimiz iradi olan şey mesela elimi hareket ettiriyorum. Vücudum bak bu kaslar irademe bağlı. Değil mi? Koşarken Evet. durabiliyorum, şey edebiliyorum, hızlı yapabiliyorum, falan yapabiliyorum. Boynumu oynatıyorum. Bununla ilgili ayrıca bir Adem hikayemiz var ama o geleceğe bırakalım bunu şimdi erken. Bütün bunları yapabiliyorum. İyi de gözümde de var bak irade. Gözümü istediğim gibi Evet. kırpıştırıyorum, kapatıyorum, açıyorum. Güzel. Nefes. Eyvallah. İrademin altında. Fakat çok ilginç. Diğer saydıklarımın yanında bir de bunların karşıtları var. Karşıtlar. Karaciğer. Heh, işte. Karaciğer çalışıyor orada. Gayri irade. İrade dışı. Ben irademle karaciğerimi durdurup çalıştıramıyorum. Böbrek. Kendisi süzüyor. O görevini biliyor. Meleklerden o. Eyvallah. Ona emrolunduğu gibi o çalışıyor. Ben onu irademle durduramıyorum. Veya çalıştıramıyorum. Veya hızlandıramıyorum. Başka işte beyin, Kalp kası da öyle. Tabii. kalp kası. İşte bunlar gayri iradi. Benim elimde değil. Demek ki iradi sistemle gayri iradi sistem zaten bilimsel olarak bedende mevcut. Evet. Karşıt değil mi bunlar? Ama insan bu karşıtların birliği olarak var mı? Var. Hem nasıl? Dolayısıyla bunun psikik yansıması, bunun filozofik yansıması var olan bu gerçekliği bilince taşımak için. Var. Temeli bilimsel. Yani nörovejetatif sinir sistemi var. Sempatik sinir sistemi var. Peki. Bunlar dini şeyleri de var bunların, anlatımları var. Onlara şimdi girmeyelim. Zararı yok. Meseleyi kavramak için söylüyorum. Şimdi bu durum sembolik işte. Sembol olan gayri iradi ile iradi olanın bir arada durması. Buna Uzak Doğu'da yoga diyorlar. Evet. Yoga herkesin zannettiği gibi şöyle oturmak, böyle oturmak, jimnastik yapmak falan değil. Yoga terimi birliğe gelmek, vahdet, birliğe gelmek. Ama karşıtların birliği. Yunanlılar buna simbolon diyorlar. Sembol. Karşıtların birliği. Constitutio oppositorum. Peki Araplar yani daha doğrusu İslam tasavvufu ne diyor? Tevhid diyor. Tevhid.
Karşıtların birliği. Celal ve cemalin ikisi karşıt. Celal, cemal, birlik, kemal. Kemal birliktir. Tevhid kemaldir. Celalle cemal karşıttırlar. Yeni isim aldı. İkisi birlikte kemaldir. Karşıtlar bir araya gelemez. Geldi ve kemal oldu. Kemal ancak öyle olur. Şimdi berzah dedik, hatırla. Eyvallah. İki denizi deniz salıverdik ve salıverdik. berzah dedik. Onu Resul-i Ekrem'de Cenab-ı risaletle, Cenab-ı Ali'de velayetle ve berzahta Fatıma-tü Zehra ile ve zuhur, Zehra zaten ışık, zuhur, zahir. Zahir olan da Hasan ve Hüseyin efendilerimizde olayı anlattık. Ama bu sadece orada değil. Sembol her alanda geçerli olan çoklu anlatımın tevhididir. Kavramsal değildir. Mesela ne demek? Bedende de aynısı var, şimdi ne yapayım? Gayri iradi sinir sistemiyle iradi sinir sistemi kavuşuyor, karışmıyor. Karışmıyor. Peki arada ne var? Berzah var. Berzah. Bu berzahtan doğan inci ve mercan, öyle değil mi? Oh. Peki bu ne şimdi? Ne ola ki? Bedende. Çünkü berzahta her iki tuzlu su dediği bizim irademizde değil. Tatlı su dediği irademizde olan. Tuzlu suyla tatlı suyun birlikte ikisini de kendisinde ihtiva eden bir ara durum olması lazım. Berzah. Eyvallah. Ki oradan zuhur edecek olan inci ve mercan selam olsun. Bu nedir? Bilinç. Yüzümüz. Nefes. 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 İradidir. Tutabiliyorum. Hızlandırabilirim. Sporcuyum. Yavaşlatabilirim. Yogilerin yaptığı gibi. En böyle şey yapabilirim. Kontrol ediyorum. Peki irademin dışına attım. Ölüyor muyum? Hayır. Kendisi körüklüyor. Uyudun kaldın şurada. Yattım aşağıya. Taş gibi uyuyor İrademin derler. dışında. Pompa devam ediyor. Körük devam ediyor. Bu ne? Gayri iradiyle gayri iradi olan devralıyor. Kendi görevini Görev yapıyor. bölümü yapıyor. İrade ondan alıyor, kullanıyor. Onun için aradaki sempatik sinir sistemiyle parasempatik sinir sisteminin birlikte ortak olduğu berzah, ara durum nefes olduğu için. Nefes olduğu için nefs oradan geliyor. Nefsinize hakim olun. Bu nefs neydi? Berzah. Evet. Berzahtan ne doğuyor? Kelam. Kelamdan ne doğuyor? İnci ve mercan. Kelam da nefesli oluyor. Aşk zaten. sözü çıkıyor, barış sözü çıkıyor. Bu ikisini denetleyebilecek iradi olan nefes senin iraden altındadır. Evet. Ama enerjisini nereden alıyor? Enerjisini içgüdülerden alıyor, doğadan alıyor, doğasından alıyor. Bak tevhid bu demek. İnsan nefsiyle tevhiddedir, ruhuyla değil. Değil. Wow. Ruh o kelama yüklediği anlam demek. Nefsimi Müslüman ettim dediği yer Resulullah. Ya bundan da neler doğar şimdi, neler var bunun altında. Şimdi bir simgeye şöyle bir şey yapalım ki giriş olsun, epizodumuzu Eyvallah. biraz şey edelim. Sonra ilerleyeceğimiz tüm dünyadaki tezahür ve tecellilere bakacağız. Eyvallah. Evet. Şimdi Oh. simge için belirli bir takım şeyler. Bu benim şöyle bir çalışmam oldu. Serhan'ın şu anda Serhan'a Evet. Hediye etti. imzaladım. Şöyle bir şeydir bu. Simgesel düşünme diye bir küçük deneme. Evet. Ama bu denemede bir kitap halinde tasarladığım bir şeydir o. Ama kitap haline çeviremedim. Bu kitap değil bence. Bu bir makale. Ama kitap olma olanı hala var. Simge üzerine temel kavramların hepsini yerleştirdim. Onları açmak. Şimdi bu sohbetle açılır, yazıyla açılır, bilmem şey olur. Başkası gelir çalışır üzerine. Eyvallah. Çünkü nesnel bir şey yani. Kimsenin tek elinde değil. Şimdi burada bu çalışmaya yön verecek olan bir takım tanımlar aldım. İzin verirsen onlara. Estağfurullah. Heh, efendim, ne teşekkür demek? ederim. Rica ederim. Şimdi simge yansıtıcıdır demişim. Simge yani sembol. Ben şimdi simge diye kullanıyorum Türkçe. Ama simgeyi birleştirici ve bir sembol olarak düşünürsek, tevhid olarak düşünürsek simge bir gösterge olmaktan çıkar. Bizim dediğimize gelir. Eyvallah.
Evet. Ya da sembol diye Yansıtıcı. okuyayım ben şimdi. Yansıtıcı. Yani ne yapalım? Yoga diye okuyabilirim. Tevhid Demin diye hepsi okuyabilirim. yok şu. Ama simge deyince onlar çağrışmıyor. Eyvallah. Yani dilimizi ona evriltmemiz Sembol. lazım. Sembol yansıtıcıdır. Ne demek? Konstansiyo oppositorum, karşıtların birliği. Demek ki karşıtlar birbirine yansır demek istemiş oluyoruz. Gösterirken gizleyen bir özelliğe sahiptir. Gösterirken gizlemek. Bu son derece ilginçtir. Ariflerin, irfan ehlinin bildiği, marifetullah'ta bildiği bir mevzudur bu. Yani Cenab-ı Hakk'ın zuhur deminde, zahire çıkışında perdeli bir çıkış vardır. Bu perdeye libas denir. Eyvallah. Elbise yani. Eyvallah. Elbiseyle görünür. Hakkın yüzleri, veçhesi elbiseyle görünür. Bir elbiseyle görünür. Yani gül biçiminde görünür, diken biçiminde görünür. Bunlar arkada hakkı gizler. Ama aynı zamanda gösterir. Her biri bir kelamdır demek istiyoruz. Çok. Her biri bir kelam. Menekşe bir kelamdır. Evet. Şimdi ama onun gösteriyor menekşeyi ama arkada gizlediği var. O gizledikleri o göstereni belirliyor. Bunu anlamak biraz zor gibi görünüyor hakikaten. Söyleyince böyle hemen pat diye kavranılacak bir şey değil. Sembolü de en temel özelliğidir bu. O bakımdan bununla ilgili bir şey anımsadım. Onu paylaşayım sizinle. Bildiğimiz fizik bilimi içinde renk kuramı. Renk. Şimdi bir şey, herhangi bir şey, eşya, nesne şu renktedir diyoruz. Örnek burada elimizde olan krem rengi mi bu? Evet, krem diyelim. Ya böyle kreme benziyor, fena değil. Biraz daha belki koyusu krem olabilir. Ben pek renkten anlamam. Renk körüyüm. Şimdi bu krem rengindedir diyoruz. Fizik olarak inceleyelim. Işık geliyor, nesneye çarpıyor ve yansıyor. Ve biz o yansımayı görüyoruz. Eyvallah. Biz doğrudan doğruya nesneyi göremeyiz. Hiçbir nesneyi doğrudan göremeyiz. Doğrudan yani zatına ağamayız. Her nesnenin zatına ağamayız. Sıfatına aşinayız. Sıfat da yansıma demek. Bak sembol yansımadır demiştik. Eyvallah. Şimdi bu yansımada bunu krem renginde algılıyorum, görüyorum. Eyvallah. Diyorum ki tayfta, ışık tayfında hani şu alayı sema dediğimiz değil mi? Başka ne diyor? Gökkuşağı diyor. Gökkuşağı da deniyor. O gökkuşağını en azından 7 renk. Arada tramlar var. Ama 7 renk algılıyoruz. Güzel. Peki şimdi bunda ışık demek ki yağmur tanelerine çarpınca 7 rengi gösteriyor. Bunda yalnız krem var. Ötekiler nerede? Fizik olarak biliyoruz ki bir nesne absorbe ettiği titreşimleri kendinde tutar. Yansıttıklarını gösterir. Bu diğer tüm renkleri absorbe edip tutup sadece kremi yansıttığı için biz bunu krem olarak görüyoruz. Şimdi bu yalnızca kremdir desek aslında ters bir şey. İstemediği bu, yansıttığı bu, öbürlerini tuttu. Eyvallah. Tuttukları kendisidir. İstemediği bu. Bunu yansıttı, bu değil. Ben bunu istemiyorum diyor. Öbürleri benimdir. Bunu bu sizin olsun O diyor. fotonları emdi. Aslında şimdi şöyle Yani bir... emdiklerini bize göstermiyor. Bravo. Sakladığı için biz görmüyoruz. Bravo. İstemediğini görüyoruz. Bravo. Yani. Şimdi o zaman şöyle desek, hani ilk önce, bu ne renktir efendim? Krem. Yalnızca krem değil mi? Evet, kırmızı değil, kahverengi değil, pembe değil. Yalnızca krem. Şimdi bu fizik bilgiden sonra ne diyeceğiz? Bu bir tek krem değil. Tabii yani. ya. Açık değil mi bu? Eyvallah. Fizik yani. Bu şaka yapmıyoruz. O Bu bir tek fotonları krem emdi. değil. Yani. Bir tek krem değil bu. Aynen. Şimdi peki, şimdi devamı var ama. Devamı şu. Bu şey ile bilinç arasında bir iletişim, bir bildirişim olmazsa biz bunun hakkında bir bilgi sahibi olabilir miyiz? Yok. O zaman bir ilişki olmaz. Yani. Bu ilişki tuttuklarıyla mümkün mü? Hayır. Değil. Kendinde duruyor. Tabii. Emdi onu. Bana bir şey yapacak, yansıma yapacak ki ben onunla ilişki kurayım. Feedback. Hepsini tutup kremle bana ilişki kurdu.
Dedi ki ben kremi sana yolladım. Hepsini tuttuğumu bilesin diye. Vay be, bu bir dil oldu. Konuşuyor. Konuşuyor. Bana kendini bildiriyor ama ben kremim diye bildirmiyor. Kremi sana yansıtmak için şunları tuttum. İyi yani de ne yapayım, benden ne istiyorsun? O tuttuklarımı kremin arkasında onları bilmek için bana çaba göster. Bu krem beni sana karşı gizliyor ama sana karşı da bir ilişki, bir betimleme yaratıyor. Simbolon bu. Benim zahirim krem, batınım diğer Diğer tuttuklarım. türlü. Simbolon bu. İşte bilinç bu krem, bilinç dışı diğer bütün tuttukları. İkisinin birliği simbolon. Her cisim simbolonmuş. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu da krema yani. Krem değil krema. Krema. Allah Allah. O zaman Krema.